Arkadaşlar selamlar. Şimdi hafta sonu olduğu için normal paritelerde bir işlem yok. Ama kripto piyasası açık olduğu için yine de bu videoyu çekmek istedim. Şimdi yeni bir görsel hazırladım. Excel'de hazırladım. Bu görsel biraz daha açıklayıcı olur umarım herkes için. Şimdi öncelikle hani risk iştahını nasıl ayarladığımı bir kez daha anlatayım arkadaşlar. Şimdi Expert Advisor'ın ayarlar kısmında buy bölgesi başlangıç yüzdesi diye bir ifade var. İşte bir de bitiş yüzdesi diye. Şimdi bizim Expert Advisor'ımız bize şurada gördüğünüz gibi bir hedef kanal veriyor. Bu hedef kanal yüzde hesaplamalarında 100 puan olarak düşün. Yani şimdi bugün için diyelim ki ben risk iştahımı 0 ile 90 arası başlatmak istediğimde açık olarak ifade ediyorum ve diyorum ki yön benim beklentim bugün enstrümanlarda yukarı. Ve geliyorum diyorum ki ya bu kanalın %100'ü dolunca aşağı yönlü bir inişte %100'ü dolunca alıma başlamada bu kanalın %50'si dolduğunda aşağı yönlü bir hareket varsa oradan alıma başla. Onun hemen altında da zaten o kanalın dolum yüzdesini veriyor. Şimdi %50'de başlayacak ve tam bir kanal boyunca 3 noktada alım yapmış olacak. 50 ile 150 arası. Bu benim risk iştahımın açık olduğunu gösterir. Bunu grafiğin üzerinde de göstereceğim ama önce şu görseli bir bitirmiş olayım. Şimdi ikinci bir unsur da açacağım poz miktarının sayısı. Yani orta ve uzun vadeli poz miktarım en fazla ne kadar olmalı? Şimdi şu an canlıdaki poz miktarım mesela bakın 13 tane arkadaşlar. 13 tane pozum var. Kasam ne kadar? 800 euro diyelim. Bir de bu pozlar da dahil yani varlık diye geçen kasa miktarı yani orta vadeli pozum da dahil buradaki kar miktarı yani 200 euro mesela bir kar oluşmuş. 800'ün üstüne 200'ü koyduğumuzda işte 1000 küsür varlık miktarımızda diyelim ki 1000 euro. Bunu biri 10'la hesap edeceğim. Eskiden daha önceleri yani düşüşteyken hesabım kasaya göre idi. Şimdi yükseliş trencinde olduğum için varlığa göre bir orta vade lot miktarı ayarlayacağım. Yani aslında bu da olur, bu da olur fark etmez. Yani her ikisi de aynı. Şimdi burada 1000 euro olduğu için 0.10 lotu orta ve uzun vade için bekleteceğim. Diğer 3 tane lotum toplam 13 tane lot olduğu için bunlar da iş süren stop loss olacak. Ancak stop loss'ta da şöyle bir ayarlama yaptım. Açmış olduğum pozisyonu bir kanal boyu kadar düşerse stop olsun istiyorum. 3 tane günlük hareketi yani 3 kanal boyu yukarıya giderse de TP olsun. Buradaki yüzde oranları da onu ifade ediyor. Şimdi grafiği açayım. Bugün mesela AVAX'ta bir hareket vardı ve hatta benim dünden kalmış olan pozisyonum 15.57'den açılmış olan bir pozisyonum vardı. O direkt TP olmuş. Onda iç süren stop loss olsa da TP noktası geldiği için bu TP olmuş ve bunu açmış. Bugün de mesela ne olmuş? Bugün de yine AVAX şu 16.91 ikinci noktadan alım sinyalini vermiş. Mesela şuraya kadar çıkmış. Oradan tekrar aşağıya gelmiş. Aslında burada da alması lazımdı.
Ve hatta burada da alması lazımdı ama bazen slipaj dediğimiz, yani emri yolluyorsun ancak emir gerçekleşmiyor. O işlem yapılmıyor. Benim için hayırlı olmuş. Hani buradan almamış ama buradan mesela bir emir yollamış. 16'dan pardon 16.91'den yollamış. Evet, bunu da almamış. Ben gitmişim sonra manuel olarak işlem yapmışım ve almışım. Bakayım. Evet, ben gitmişim mesela manuel yapmışım. Yani 16.91'den dahi o emir gerçekleşmeyince 16'yı da gördüğümde ben şuradan 16.15'ten 16.01'den 16.59'dan işlem açmışım. Şimdi toplamda şu anda 4, 6, 7, 8, 11, 16, 17, 17 4, 6, 7, 8, 11, 16, 17, 18 tane poz var. Yani bunun 10 tanesi orta ve uzun vade olarak kalacak. 8 tanesinde iç süren stop loss ya da TP noktası olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir de burada var 8. 8 tanesinin stopu olduğu için ben bunları açılmış bir poz olarak artık görmüyorum. Orta vade için, yani bunlar günlük trade için açılmış pozlar olacak. Ve bunlar iç süren stop loss'la şey yapacak. Şimdi geriye 10 tane bir pozum kalmış oluyor. O 10 tane pozu da şöyle dağıtacağım. Mesela Euro'dan 2 tane, Tesla'dan 2 tane 4. Ons altından bir tane 5, gümüşten bir tane 6, GBP'den 2 tane 8, AVAX'tan 2 tane 10 arkadaşlar. Diğer kalanlarını orta ve uzun vade taşımayacağım. Onlar günlük trade'de kapanacak. Mesela bakın burada da aynı şekilde ikinci alım noktası, yani yükseliş yaptıktan sonra düşüş gerçekleşmiş ve ikinci alım noktası burada da gelmiş. Normal yükselişi yaptığında elimde poz olmuş olsaydı zaten şuralardan bunu kapatacaktı veyahut da sell pozisyonu açacaktı. Her iki türlü de şu karı içeriye realize etmiş olacaktı. Bitcoin'de de keza aynı şey. Burada 20.503'müş. Bunda da muhtemelen evet. Bunda da bu emir gerçekleşmemiş. Ben gitmiş manuel almışım. Ethereum'da bir de Ethereum'a bakayım. Ethereum'da da 1519'da alınması gerekiyorsa ben manuel olarak gitmişim. 1530'dan almışım. Şimdi bugünkü videonun da bu kadar olmuş olsun. Bugün açılan pozisyonlar yukarıya gittiğinde ve açtığımız noktaya geldiğinde stop loss'lar o noktaya geldiğinde artık bunların zarar etme ihtimali kalmayacak. Bunları aslında çok çok uzun vadede taşıyabilirim iç süren stop loss'la. Ya da günlük olarak içeriye kar realize etmek istediğim zaman gider manuelde kapatabilirim. Veyahut da üçüncü bir şık, hiç ellemem. Zaten bunlarda bir iç süren stop loss var. İç süren stop loss'la kapanmasını kovalayabilirim. Bugünkü videom da bu kadar olsun. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.